Şimdi sesinizi geliştirmek için belirli ses egzersizlerimiz var. Bunların tamamen hepsinin ayrı ayrı sizleri geliştirmek için bir amacı var. Ben bugün burada sadece bir tanesini göstereceğim sizlere. İlerleyen videolarda, özellikle katılımcılara özel videolarda daha fazla egzersiz gelecek ve sesinizi geliştirmek için bu egzersizlerden yararlanabileceksiniz. Bu egzersiziniz, yani sizlere göstereceğim ilk egzersiz U vokaliyle yapılıyor. Vokal ne demek öncelikle? Vokaller, yani A, O, U, I, Ü gibi aslında bütün ses harflerimize biz vokal diyoruz. Neden bunlar vokal? Çünkü ses harfler, yani bizler ses oluşturmak için bu ses harflerden yararlanmamız gerekiyor. Eğer biz sesli harfleri düzeltirsek güzel bir sese ulaşırız. Neden mi? Çünkü sesi onlar oluşturuyor. Yani biz diyelim oyun diyeceğiz. Araya sessiz harfler ekleyerek oyun. Aslında biz vokali, yani sessiz harfleri düzgün kullanırsak ne dersek diyelim güzel gelebilir. Bu yüzden bizim dikkat etmemiz gereken nokta vokallerimi düzeltmek. O yüzden vokal egzersizlerinin hepsi sessiz harflerle yapılıyor. Bugün yapacağımız vokal ise U harfi. U harfi aslında ses tellerimizi en çok masaj yapan, en çok rahatlatan vokal. Ses terapisinde de zaten genellikle U vokalini önerirler. Şimdi bu U vokali. Ama biz nasıl geliştireceğiz? Yani hep böyle rastgele sesler mi söyleyeceğiz? Hayır. Bizim bir kalıbımız var. Bu kalıba biz Batı müziğinde bu yapacağımız egzersizde majör kalıp diyoruz. Kafanız burada karışmasın. Bunları detaylı anlatacağımız video gelebilir. Ama şu anda majör dediğimiz aslında 3 tane sesten oluştuğunu. Yani aslında 3 tane sesten oluşmuyor ama akoru 3 tane sesten oluştuğunu bilin. Bu 3 sesimiz ilk ses, 3. ses ve 5. sesi oluşturuyor. Ve bu 3 ses bize aslında o tonun, majör tonun, o dizilimin seslerini veriyor. Nasıl göstereyim? Mesela do majör. Ben buna bastığımda burada 3 tane ses dağılıyor. Biz burada yeterince beklersek en pes sesi, orta sesi ve en tiz sesi duyabiliyoruz. Aslında konservatuvar sınavlarında da böyle soruyorlar. 3 sesi basıyorlar ve sizlerden bu 3 sesi ayrıştırmanızı istiyorlar. Tabii ben bunu istemeyeceğim sizlerden ama kulağınız şunu duyacak. Na. 3 ses var. Na na na. Bu 3 sesi duyacak kulağınız. Size zor gelebilir ama kulağınız zaten duyuyor bunları. Eğer kulağınız duymuyorsa bunun için kulağınızı geliştirmeniz gerekiyor. Ama şan eğitiminde de zamanla kulağınız gelişebiliyor. Şimdi bu 3 sesi verdim. Peki sadece bu 3 sesi mi basacağım? Hayır. Bizim kalıbımız, majör dediğimiz kalıp, Batı müziğinde majör, Türk müziğinde çargah olarak geçiyor. Bu kalıbımız, yani 3 sesimiz sürekli zamanla tizleşecek. Yani biz her seferinde yarım ses transpoze edeceğiz bütün kalıbı. Yani do majör, do'dan başladı. Notalarımızı bilmiyorsanız notalarımız do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do olarak tizleşiyor. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do olarak pesleşiyor. Bizim do majörde do, mi, sol, do olarak oktavına ulaşmış olduk. Do, mi, sol, mi, do. İşte bu bizim bastığımız 3 ses aslında. Peki bu ne işimize yarayacak? Dediğim gibi do, mi, sol, mi, do. Biz bunu yarım ses yükseltirsek ne olur? Arada bir sesimiz vardı. Bunu temel müzik teorisi alan biri bilebilir. Bilemeyen ise yarım ses çok yakın bir noktaya ilerlediğini düşünebilir. Yani do, do diyez. Do diyez, re, re diyez. Gittikçe yarım ses tizleştiriyoruz egzersizde. Dilersek pesleştirebiliriz. Mi bemol, re bemol, do olarak pesleştirebiliriz. Peki neden yarım ses yükseliyoruz veya pesleşiyoruz? Çünkü biz nasıl spor salonuna gittik, bir ağırlık çalışmak istedik. Eğer biz spor salonunda kendimizi sakatlamak istemiyorsak gider önce 5 kiloyla başlarız. Sonra bunu arttırırız. 10 kilo alırız, 15 kilo alırız, 20 kilo alırız, 25 kilo alırız. Herhangi bir ağırlığı gittikçe arttırırız. Çünkü o kaslara verilen yükü bir anda arttırmak istemeyiz. Ve sınırlarımızı bilmek isteriz. Biz de aynı şekilde şan eğitiminde sese hemen bir yük bindirmemek için yarım ses tizleşiyoruz ve bu şekilde sınırımıza yaklaştığımızı daha iyi anlayabiliyoruz. Yani do, mi, sol, mi, do. Do diyez, fa, sol diyez, fa, do diyez. Yavaş yavaş yükseliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la,
la diyez, si, do. Bir oktav kadar ilerlemiş olduk. Biz do'dan do'ya bir oktav diyoruz. Herhangi bir do'dan do'ya değil, re'den re'ye de bir oktav. Aynı sese ulaştığımızda do'dan do'ya, re'den re'ye, mi'den mi'ye aynı sese ulaştığımızda buna bir oktav diyoruz. Yani 8 sese biz bir oktav diyoruz. Tekrarlanan sese. Diyelim çıktık ve ses sınırımıza ulaştık. Pes seçmemiz gerekiyor. Pes seçirken de aynı şekilde çok fazla yük bindirmemek için yavaş yavaş pes seçiyoruz. Hem de o bütün sesleri iyice çalışmış oluyoruz. Si, si bemol, la, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi, re bemol değil, mi bemol, re, re bemol, do, si, do. Şimdi gittikçe vokalde tizleşip pes yaşıyoruz. Bunu vokal egzersizi olarak göstereyim sizlere. Dediğim gibi U olarak başladık. U, do, mi, sol, mi, do yaptık. Sonra yarım sessizleştik ve do diyez, fa, sol diyez, fa, do diyez. Yani u, ne yapıyorum? Ağzım U vokal olmasına rağmen, dar bir vokal olmasına rağmen olabildiğince açık. Ben aslında ağzımı açarken çenemi böyle ağzımı kafamı yani böyle açmıyorum. A değil, A. Yani çenemden bir genişleme sağlıyorum. Çünkü kafayı kaldırdığınızda bir aslında enstrümanımızı değiştirmiş oluyoruz. Bu yüzden bizim postürümüz de aslında ses kullanımı yaparken, uygulama yaparken önemli. Olabildiğince dik, omuzlar geride. Ayakta olurken bile bizim pelvik dediğimiz, bunları daha detaylı anlatacağım videolar olacak. Oturur bir pozisyonda gibi. Yani ayakta oturuyormuş gibi bir pozisyonda aslında sesimizi kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Sürekli bir diyafram kullanımı var. Diyafram ile ilgili tabii ki başka bir videoda tekrar bahsedeceğiz. Sürekli bir ahenk var. Sesin bir çizgi halinde ilerlemesi gerekiyor güzel sese ulaşmak için. Ve dediğim gibi sesin bir sorunsuz karşıya ulaşması gerekiyor. Bir yere çarpmadan. Tabii ki belirli yerlere çarpıyor ama bir engeli olmadan ilerlemesi gerekiyor. Evet, doğru kullanımda böyle duyulacaktır. Ama yanlış kullanımda genelde burundan bir kullanım. Bu da neden? Şimdi başka bir noktaya değineyim sizler için. Bizler ne yapıyoruz dedik? Ağzımızı açıyoruz, dilden kullanıyoruz. Ama yine de burnu aktarırsak, yani burun yolunu açarsak bizler burundan ses çıkartırız ve burun daha küçük bir delik olduğu için ağza göre havanın daha dar bir yerden geçmesini ve zenginliğini kaybetmesi, sesin zenginliğini kaybetmesini sağlar. Aslında biz bir ses verdiğimizde bizler sadece bir sese basmayız. Bir frekans oluştururuz. Hatta dalgaları görürsünüz. Orada birçok ses var. Sadece bir sesten oluşmuyor. Bizim bir sesi verirken bütün yani o sesteki zenginliği kullanmamız için, zenginliği dışarı aktarabilmemiz için bizim ağızdan sesi vermemiz gerekiyor. Daha zengin, daha engelsiz bir sesi dışarıya aktarmamız gerekiyor. İşte bu zenginliği sağlamak için biz burundan kullanımı da engellemeye çalışıyoruz. Peki bunu burundan konuşup konuşmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Diyelim burundan konuştum. Şu anda ben burundan konuşuyorum ve sesim çok fazla değişiyor ama eğer istersem sesimin daha az değişmesi de daha ağız içinden konuşmayı kullanabilirim ama kullanmazsam böyle geliyor. Burnunuzu kapatıp ne kadar sesin değiştiğini görebilirsiniz. Ağızdan kullanımda tabii ki burundan kullanımda ses için gerekli. Ama olabildiğince ağız içinden bir kullanım gerekiyor. Tabii kafa sesi ve mix voice dediğimiz bölgelerimiz de var. Peki bunlar ne? Göğüs sesimiz var ve mix voice'umuz. Kafa sesimiz var. Özellikle erkeklerde. Bizim göğüs sesimiz normal konuştuğumuz aslında. Şu anda mesela ben konuştuğumda göğsümün titrediğini hissedebiliyorum. Göğüsten bir kullanımda aslında sizin kendi doğal sesinizi kullanıyorsunuz. Belirli bir register'dan, belli bir çevrim noktasından sonra bu çevirdiğiniz nokta mix voice olarak geçiyor. Daha tizlerde, daha ezanlarda kullanılan, daha tizlerde kullanım ise mix voice olarak geçiyor. Bu sesin genişliğini arttırıyor. Tabii herkesin bir genişlik kapasitesi var ama bu genişliğe henüz eğer yeterli bir eğitim alınmadıysa ulaşmamışsınızdır. Yani siz
Eğer bir şan eğitimi alırsanız sesinizi genişletebilirsiniz. Hem pes hem de tiz yolunda. Daha etkili kullanabilirsiniz. Herkes sesini şan dersiyle beraber düzeltebilir. Yani bu kötü sesim var, sesimi iyi kullanamıyorum. Bunlar kesinlikle bahane değil. Şan eğitimiyle beraber herkes sesini eğitebiliyor. Ki ben öğrencilerimde de bunu gördüm. Seslerini geliştirerek zamanla daha iyi bir kullanıma ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi eğer siz sesteki engelleri kaldırırsanız, ağzın pozisyonunu, dil pozisyonunu, yutak pozisyonunu, larenksin pozisyonunu, küçük dili hepsini ayarlarsanız, diyaframdan iyi bir nefes alırsanız ve bu nefesi doğru kullanırsanız, vokalleri doğru kullanırsanız, doğru şekilde çıkartırsanız aslında güzel sese ulaşmanız kaçınılmaz. Yani bunları yaparsanız kötü bir ses çıkamaz size. Tabii sesin kalıbı ve doğru ses baskısı da çok önemli. Siz diyelim sesinizi çok iyi kullandınız ama yanlış seslere bastınız ve bir ahenk oluşmadı. Yine aynı şekilde sesiniz kötü duyulacaktır. Bunun için de tabii ki makam eğitimi ve temel müzik teorisi eğitimi var. Makam eğitimlerini de zaten takip ediyorsunuz. Çokça video var bu kanalda. Bu 4 maddeyle, yani ağız pozisyonu ve bir engelin bulunmaması, diyaframın doğru kullanımı ve etkili kullanımı ve doğru ses baskıları ve ahenkli yapıyla siz aslında şanla ilgili her şeyi bitirmiş oluyorsunuz. Peki ne kalıyor? Bunun zamanla uygulanması kalıyor. Bunun eğitilmesi kalıyor. Çünkü sizler kaç yaşındaysanız artık uzun süredir bir ses kullanımı gerçekleştiriyorsunuz ve bu ses kullanımında yıllar içerisinde yanlışlar daha çok alışkanlık haline ve refleks haline geliyor. Biz de şanda asıl amacımız bu refleksleri doğrularıyla değiştirip onları refleks haline ve sizin aslında melekeniz haline getirmeye çalışıyoruz. Yani eğer siz burundan bir kullanımınız varsa ağız içinden kullanıma aktarmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç istiyor. Öncelikle sizler arada kullanabiliyorsunuz. Arada doğruları yapabiliyorsunuz. Ne zaman ki kendi başınıza doğruları yapabilip buna alıştığınızda şan eğitimimiz aslında tamamlanmış oluyor. Derslerimiz devam ediyor. Makam derslerimiz var, şan derslerimiz var. Bunlara bilgi almak için de bu numaradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.